Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsünü hem lezzetini çok beğeneceğiniz az malzemeli nefis mi nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Hemen işe başlayalım. Öncelikle hamuru hazırlayacağız. Bunun için 50 gram kadar tuzsuz tereyağını uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Ardından üzerine 1 su bardağının yarısı kadar, yani ortalama 100 mililitre kadar ılık su, 1 yemek kaşığı kadar sirke, 1 paket kabartma tozu ve 1 adet de yumurta ilavesi yapıp malzemelerimizi güzelce çırpalım. Ardından azar azar un ilavesi yaparak hamuru karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edelim. Ben 200 mililitrelik su bardağıyla tepeleme olacak şekilde toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım. Her zaman söylediğim gibi kullandığınız yumurtanın boyutundan tutun unun cinsine kadar mutlaka bir etken olduğundan 1-2 yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Eğer hamurunuz çok katı olduysa çok az miktarda tekrar ılık su ilavesi yaparak istediğiniz kıvamı yakalayabilirsiniz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olmalı. Kesinlikle sert veya çok daha fazla yumuşak bir hamur olmayacak. Hamuru 3 eşit parçaya böldükten sonra bir parçasının üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kakao ve çok az miktarda zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyerek kakaolu hamurumuzu hazırlayalım. Bu şekilde bir bezemiz artık hazır oldu. Hemen kenara alalım. Geriye kalan ayırdığımız hamuru yine 2 eşit parçaya bölüp 2 tane de sade olacak şekilde beze hazırlayalım. Ve toplamda 3 adet, yani 1 kakaolu 2 sade olacak şekilde bezelerimiz artık hazır oldu. Bu şekilde üzerlerini örtelim ve yarım saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra dolaptan çıkartıp herhangi bir hamurdan başlayarak açalım. Önce kakaolu olanı değil de sade olanları açarsanız elinizde bulaşmadan kolaylıkla işinize devam edebilirsiniz. Açarken isteğe bağlı bol miktarda un kullanılabilir. Eğer hamurunuz çok yapışmıyorsa çok fazla un kullanmayın. Benim hamurum gayet yumuşak, güzel kıvamlı olduğu için birazcık yapışıyordu. O yüzden un fazla kullandım. Birinci hamuru açtım. Yine ikinci hamuru da açtım. Hemen bir kenara aldıktan sonra kakaolu hamuru da açmakla işime devam ediyorum. Her 3 hamuru açtıktan sonra hemen şöyle kenara alalım. Daha sonra tezgahımıza ilk açtığımız hamuru, yani sade hamurlardan bir tanesini yerleştirelim. Üzerine, yani orta kısmına kakaolu hamuru yerleştirelim. Kenarlarını mutlaka elimizle düzleyelim. Son olarak sade hamuru tekrar üzerine yerleştirelim. Bir sade, bir kakaolu, bir sade olacak şekilde hamurumuzu hazırlayalım. Kenarlarını birbirine yapıştırıp düzleştirdikten sonra merdane ile açalım. Ara sıra hamuru ters yüz yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Son aşamada kesinlikle çok fazla un kullanmayalım. Sonrasında hamuru yapıştırmakta zorlanabilirsiniz. Kenarlarını ince bir şekilde kesip çıkartalım ki hamurumuzun görüntüsü daha da düzgün olsun. Ardından klasik mantı hamuru kesercesine önce enine, daha sonra uzunluğu olacak şekilde küçük kareler halinde hamurumuzu keselim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olmadan izliyorsanız, kanalıma abone olmanın tamamen ücretsiz olduğunu, abone olduktan sonra bildirimleri açarak yepyeni videolarımdan anında haberdar olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Hamuru tamamen kesip hazırladıktan sonra hemen şekil verme işlemine geçelim. Kalınlığını bu şekilde görüyorsunuz. Şekil verme aşaması gerçekten çok zevkli ve çok kolay. Sadece bir kez eliniz alıştıktan sonra hızlıca tamamını hazırlayabileceksiniz. Öncelikle kare hamuru alıyoruz. İki ucunu tutup parmağımızla sıkıştırdıktan sonra diğer uçlarını da bir araya getirerek böyle kolayca şekil veriyoruz. Hemen bir tane daha hızlıca gösteriyorum.
Bu arada tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ederim. Böylece hamurlarımızı hazırlayıp yanımıza alalım ve pişirme aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir tavaya bolca yağ ekleyelim. Ardından yağ kaynama derecesine kadar ısıtarak hazırladığımız hamurları içerisine ilave edelim. Hamurların rengi birazcık değişmeye başladığında sürekli karıştırarak her tarafının nar gibi kızarmasını sağlayalım. Bu arada yağda kızarıyor olmasına rağmen asla içerisine yağ çekmeyecek. Yani yediğinizde o yağ tadını almayacağınız çok lezzetli bir tarif. Eğer sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak ve daha önce kanalımdaki diğer videolara hiç bakmadıysanız mutlaka kanalımı ziyaret etmenizi, diğer videolarıma da göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kanalımda birbirinden farklı, lezzetli, zorlu, kolaylı, tatlıdan tuzluya her türlü yemek tarifi mevcut. Dilerseniz dediğim gibi kanalımı ziyaret ederek o tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Bu şekilde tatlılarımızın tamamını kızartıp hemen hızlıca tavadan aldıktan sonra bir kenara alarak geçelim şurubu hazırlamaya. Şurup için 1,5 çay bardağı kadar toz şekeri uygun bir tencereye alalım. Ardından üzerine 1 çay bardağı kadar su ilavesi yapalım ve şurubumuzun yani daha sonrasında tatlımızın da şerbetinin şekerlenmemesi için üzerine bir dilim, küçük dilim olacak şekilde limon veya 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yaparak hemen hızlıca güzelce karıştıralım. Ardından kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra en az 6-7 dakika boyunca güzelce karıştırıp şurup kıvamını almasını bekleyelim. Bildiğimiz baklava şerbetinden bir tık daha koyu kıvamlı, tam şurup kıvamında, yani ağdalı olacak şekilde bir şurup olması lazım. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen tatlılarımızı derin bir kasenin içerisine aldım ki karıştırması çok daha kolay olsun. Ardından hazırladığım kaynar şurubu üzerine gezdiriyorum. İsteğe bağlı sadece bal ile de tüketebilirsiniz veya bolca pudra şekeri de serpiştirebilirsiniz. Ama her zaman herkesin evinde bal olmayacağından şurup çok daha kolay bir tarif aslında. O yüzden ben şuruplu tarif vermeyi daha da uygun gördüm. Ve bal sevmeyenler de bu şekilde tüketebilirler. Gerçekten çıtır çıtır, çok lezzetli, nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı da ihmal etmeyin lütfen. Çayın yanında çekirdek gibi yenebilecek nefis bir tatlı. Bu şekilde hemen içini de açıp sizlere gösteriyorum. Sizlerle birlikte bir videolu tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yepyeni videolu tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.